Dil öğrenirken neden hızlı ilerleyemediğini, neden emin adımlarla ilerleyemediğini hiç düşündün mü? Belki de düşünmelisin ve muhtemelen bu hataları yaptığın için de gelişimin yavaşlıyor. Ama merak etme. Bugün sana anlatacağım hatalardan ders çıkararak yoluna en sağlam adımlarla devam edebilirsin. Fazla uzatmadan videoya geçelim. İlk hatamız çok fazla gramere odaklanmak. Evet, gramer dil bilgisi yani bir dilde yapı taşı. Bunu asla inkar etmiyoruz. Ancak gereksiz yere sadece dil bilgisi öğrenerek vaktimizin birçoğunu sadece dil bilgisi çalışarak geçirmek bizim dilde konuşmamızı yavaşlattığı gibi bir yandan da mükemmeliyetçiliğe sebep olur. Ve böylelikle asıl odaklanmamız gereken mesajın alınması ve mesajın iletilmesi kısmına gerektiği kadar odaklanamayız. Bu sayede de gelişimimiz aşırı yavaş bir şekilde ilerler. O yüzden gramere çok fazla odaklanmamalıyız. Seviyemize uygun olan farklı tensleri, bilmemiz gereken sıfatları, tamlamaları öğrenip seviyemizin gerektirdiği kısımda kalmalıyız ve onları etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmeliyiz. Çok öğrenmek yerine az olan ve bizim ihtiyacımız olan öz kısmı öğrenmek her zaman daha iyidir. Ve buna bağlı olarak da mükemmeliyetçilik. Evet, dilde konuşmak için sürekli bir kalıp üretmemiz veya hâlihazırda olan kalıpları kullanmamız gerekebilir. Ki dil zaten böyle bir şey. Ama bu noktada bizim hata yapmamızı kabullenmemiz gerekir. Yani hata yapmadan herhangi bir şey başaramayız. Kimse kusursuz değil sonuçta ve hata yapmamız kadar daha normal bir şey de yok. Hele ki burada yabancı bir dilden söz ediyoruz. Yani farklı bir dil konuşuyoruz. Yani hata yapmamız çok olası. Çünkü biz o dilin içinde büyümedik. O yüzden D mı, E mi, N mi? Yani onu o an belki göremiyor olabilirsin. Tabii ki de kolay. Ama yeni başlayan için zor. O yüzden bunu asla yadırgamam. Benim için kolay, onun için zor. Ve o hata yaptıysa bunu kendine kişisel algılamamalı. Çünkü yeni başladığı bir dil sonuçta ve hata yapmak gayet normal olduğu için yalnızca doğrusunu öğrenip yoluna devam etmeli. Mükemmeliyetçi olarak bir yere varamayız. Aksine gelişimimizi yavaşlatırız. Nasıl? Ben İngilizce konuşurken %100 akıcı değilim. %90 akıcıyım mesela. Ama bu %100 olmazsa ben çıkıp bir konuşma yapamam, bir etkinliğe katılmam deyip kendimi kısıtlarsam, şartlarsam muhtemelen o etkinliğe asla katılamayacağım. O planladığım konuşmaları hiç yapamayacağım. Çünkü kusursuz konuşan kimse yok. Evet, native speaker'lar bile. Çünkü aramızda kaçımız bile çok akıcı bir şekilde Türkçe konuşuyor. Muhtemelen 100 kişide 5'i geçmez. Dil bilgimiz %100 doğru değil. Kurduğumuz cümleler gramatik olarak %100 doğru değil. Akıcılık desen herkeste yok. O yüzden bunu bir problem etmemeli ve yolumuza devam etmeliyiz. Öğrendiğimiz şeyleri kullanmaya bakmalı. Hata yaptıysak da ders çıkarmayı bilmeliyiz. Üçüncü hata, dinleme yapmamak veya eksik yapmak. Bir spor salonuna gittiğini düşün. Üst vücudunu çok güzel bir şekilde geliştiriyorsun. Ancak alt vücut yani bacaklara geldiğinde hiç çalışmıyorsun. Bu vücudun ne kadar estetik ve dayanıklı durabilir? Muhtemelen çok duramaz. Çünkü seni tamamlayan şey bacak görüntüsüyse yani üst vücudunla orantılıysa yabancı bir dilde de seni tanımlayan şey o mesajı alabilmen. Doğru bir şekilde comprehend yani kavrayabilmen, anlayabilmen. Ve sen bunu nasıl sağlarsın? Ya çok konuşursun ve karşındakinin cevabını duyarsın, dinlersin ya da sürekli o dile maruz kalırsın. Yani İngilizce şarkı dinlersin, İngilizce film izlersin ama sürekli bir input alırsın. Ve çoğumuz ne yazık ki bir şey dinlemekten, bir şey dinleyip onun sorularını cevaplamaktan bunalıyoruz. Özellikle okul kitaplarımızdaki dinleme bölümlerini genelde yapmıyoruz. Ama bunları yapmalıyız. Aktif bir şekilde dinleme egzersizlerimizi yapmak zorundayız. Ki böylelikle bize iletilen mesajı alalım ve güzel bir mesaj iletebilelim. Ve bunun içinse sizin için hazırlamış olduğum İngilizce Spotify şarkı playlistini açıklamaya bıraktım. Dilediğiniz gibi girip istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. İsterseniz metroda, tramvayda, okula giderken her yerde dinleyebilirsiniz. Dördüncü hatamızsa hedefsiz çalışmak. Yani küçük de olsa kendimize hedefler koymalıyız. Çünkü koyduğumuz küçük hedefleri başardığımızdaysa kendimizi birazcık daha motive hissederiz. Ben örneğin A1 iken C2 hedefi koyarsam ve bunu başaramazsam ki %99 başaramayacağım. En azından denedim. Bakış açısı bir yana dursun. Yani yapamayacağım belli. Çünkü
Hiçbir bilgim yokken en üstü tekte hedeflemek bence çok saçma. İnsanın birazcık bilgi birikimi olması gerekiyor. Birazcık adım adım ilerlemesi gerekiyor ve bu ilerlediği adımlardaysa gerçekten başarmış, sağlam cümleler kurabiliyor olması lazım. O yüzden C2 yerine ben A1 iken A2 hedefi koyarsam, A2 olunca B1, B1 olunca B2 hedefi koyarsam hiçbir sorun kalmayacak. Çünkü ben hem koyduğum hedefleri sırasıyla yapmış oluyorum ve bu bana mutluluk veriyor. Çünkü bir sorumluluğu üzerimden kaldırıyorum. Hem de İngilizce'de hedeflediğim noktalara yavaş yavaş yaklaştığımı hissediyorum ki bu da beni çalışmaya motive ediyor. O yüzden büyük hedefler koymak yerine, hatta hedefsiz bir şekilde çalışmak yerine küçük hedeflerle ilerleyin. Ama ilerlediğiniz her adım emin bir şekilde olsun. Öğrendiklerinizi etkili bir şekilde kullanmayı bilin. Hedeflerinizi küçük küçük artırın. Bir diğer yaygın hatamızsa ana dili gibi konuşmak. Evet, ana dil gibi konuşmak biraz da mükemmeliyetçiliğe girebilir. Ancak burada önemli olan nokta şu. Sen ana dilin Türkçe değil mi yani? Bu videoyu izliyorsan muhtemelen ana dilin Türkçedir. Çünkü benim kanal ortalamamda aşağı yukarı %80 civarında, %70 civarında Türk izleyiciler mevcut. Ana dilin İngilizce dışında bir dilse ve sen İngilizceyi sonradan öğrendiysen bunu ne kadar kusursuz konuşabilirsin ki? Başta dediğim gibi sen daha kendi ana dilini bile %100 hatasız bir şekilde konuşamıyorsun. O yüzden farklı bir dilde hata yapman veya o dilde hata yapmamam lazım, yoksa konuşmam diye bir noktaya gelmen ne kadar mantıklı? Bence hiç mantıklı değil. Çünkü ana dilimiz gibi asla konuşamayacağız. Yani bu biraz üzücü olabilir. Evet ama yapacak bir şey yok. Ben bu dille doğdum. Sürekli bu yaşıma kadar, İngilizce öğrendiğim yaşıma kadar sürekli Türkçe düşündüm. Türkçe rüya gördüm. Dersleri Türkçe gördüm. Yani benim hayatım aslında kendi ana dilimden ibaret. O yüzden her ne kadar İngilizcem akıcı da olsa asla bir İngiliz'in, bir Amerikan'ın İngilizce seviyesine ulaşamayacağım. Üzücü ama bu gerçeği ne kadar hızlı kabullenirsek bizim için o kadar iyi. Çünkü akıcı olmayan bir İngilizcemiz varken sırf akıcı olmazsa ben konuşmam gibi havalara kapılmak çok yanlış. O yüzden ana dil konuşucusu gibi konuşmaya çalışmaktansa kendi seviyemizin en iyisini yapalım, o yeterli. Mesajımızı iletelim ve bir dönüt alalım. İşte dil bu kadar basit. Altıncı hatamızsa sürekli uygulama değiştirmek. Örneğin ben bu hafta ChatGPT ile İngilizce praktis yaptım. Haftaya Duolingo, sonraki hafta Memrise, sonraki hafta Busuu. Yani ben sürekli uygulama değiştirdim. Bunun bana faydası ne olur ki? Ben çok dağınık bir öğrenciyim. Sürekli platform değiştiriyorum. Sürekli nereden çalışmam gerektiğini bilmediğim için bir oradan bir buradan farklı farklı bilgiler alıyorum. Bunun bana faydası ne olabilir ki? Muhtemelen bir yığın karışık bilgiden fazlası olamaz. İşte o yüzden sürekli uygulama değiştirmektense bizim için en uygun olanını bulup ondan düzenli bir şekilde ilerlemek en sağlıklısı olacaktır. Böylelikle alttan alttan birazcık daha disiplinli çalışıyorum imajı verip kendimizi en azından buna ikna edip dile motive bir şekilde çalışmaya devam ederiz. İşte ben her gün saat sabah 8'de Duolingo'dan yarım saat alıştırma yapıyorum. Öğleden sonra farklı bir YouTube kanalından ders öğreniyorum. Akşam onun alıştırmasını tekrar yapıyorum gibi bir plan bize hem süreklilik sağlar hem de düzenli bir öğrenci oluruz ve açıkçası yabancı dilde öğrendiğimiz kaynaklar daha belirgin olduğu için kafamız oraya buraya çok dağılmaz. Nereden öğreneceğimizi az buçuk artık tahmin edebiliyor düzeye geliriz. Ve alışılagelmiş bir planımız olduğu içinse seviyelerde ilerlemek bizim için daha kolay olur. O yüzden kendinize bir platform belirleyin. Tabii ki de farklı beceriler için farklı uygulamalar kullanabilirsiniz. Ama tavsiyem platformunuzu en baştan belirleyin ve yol haritanızı ona göre çizin. Örneğin benim platformum, konuşma platformum ChatGPT iken gramer öğrenme kısmım Busuu olabilir. Aynı zamanda Duolingo'yu sadece kelime bilgisi için kullanabilirim. Ama ben hepsini aynı amaç için kullanıp sürekli platform değiştirirsem pek bir anlamı kalmaz. Ve yedinci hatamız. Sadece tek başına öğrenmeye çalışmak. Evet, tek başına bir dili öğrenebilirsin. Bunun asla mümkün olmadığını söylemiyorum. Bunu iddia etmiyorum ki ben de öğrendim. Burada demek istediğim şey gerçekten tek başına. Ya bu hataya düşmemeliyiz. Belki insanlar eskiden kitaplar o kadar yaygın değilken öğrenmiş olabilir. Elindeki sınırlı kelimelerle, sınırlı sözcüklerle, kalıplarla farklı boyutlarda cümleler kurmuş olabilir. Ancak şu an günümüzde biz en etkili şekilde, en verimli şekilde yabancı dil öğrenmeye çalışıyorsak elimizdeki nimetlerden faydalanmalıyız. Kendine bir partner bul. Bunuysa farklı uygulamalardan yapabilirsin.
ve öğrenme serüvenine biriyle devam et. Örneğin reading'ini kendin çalışıyorsundur, okuduğun soruları cevaplıyorsundur. Listening'i de aynı şekilde. Grammar'ı da YouTube'daki videolardan, öğretmenlerden öğreniyorsundur. Ve konuşma kısmına geldiğinde ise birazcık tıkanıyor olabilirsin. Çünkü yeni bir dilde çalışıyorsun. İşte o esnada kendine bir partner bul. Konuşma için bir partner. Bu bir ChatGPT olabilir az önce dediğim gibi. Veya HelloTalk, Tandem gibi uygulamalardaki online arkadaşlar olabilir. Gerçek hayatta tanıdığın yabancılar olabilir. Ancak tek başına konuşma tabii ki de yap ama her şeyi tek başına yapmaya çalışma. Yani bunu yalnız başına halletmeye çalışma. Native speaker'dan, İngilizcesi iyi olan birinden yardım al. Ve bu şekilde İngilizce'de iyi bir akıcılığa sahip olabilirsin. Videomu izlediğin için teşekkür ederim. Videom hoşuna gittiyse kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak.